Bu eser, yazar Sibel Özgür tarafından kaleme alınmış olup, tüm bölümler telif hakkı ile korunmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya kullanılamaz. İki Ateş Arasında. Bölüm 3. Arabanın içindeki hareketlilik Asya'yı daldığı uykudan uyandırdı. Ön tarafta yoğun bir telefon trafiği başlamıştı. Uykulu gözlerle hemen etrafı taradı. Zaman hayli ilerlemiş olmalıydı. Saatlerdir yoldalardı ve Asya bu yolculuğun büyük bir bölümünü uyuyarak geçirmişti. Arabalar dik sayılabilecek bir yokuştan yukarıya tırmanıyor, oldukça gösterişli bir demir kapıya doğru yaklaşıyordu. Etrafta yeşilin her tonunu barındıran, birbirinden güzel ağaçlardan oluşan bir koru vardı. Görünürde başka bir şey yoktu. Buradaki eşsiz manzara Asya'yı büyülemişti. Yükseklere çıktıkça daha da güzelleşiyordu. Nihayet büyük demir kapının önüne geldiler. Korunun içinden koşarak gelen genç bir adam hemen kapıyı açtı. Arabalar içeri girip biraz ilerledikten sonra bu kez ilkinden daha da büyük ve gösterişli başka bir kapının önüne geldi. Bu kapıda bekleyen iki kişi vardı ve biri elindeki kumandayla otomatik kapıyı açtı. Arabalar buradan da geçtikten sonra tam karşıda muhteşem heybetiyle dikilen malikane belirdi. Girmek için iki koca kapıdan geçilen, iki kapısında da güvenlik görevlileri bulunan bilmem kaç dönümlük müthiş bir korunun içinde arıza endam eden bu yere ev demek biraz haksızlık olurdu. Asya şaşkın bakışlarını etraftan alamıyor, buranın cennet mi yoksa bir cehennem mi olduğunu anlamaya çalışıyordu. Böylesini daha önce hiç görmemişti. Burası onu büyülemişti. Ama içini yine garip bir huzursuzluk kaplamıştı. Bu kadar sıkı şekilde korunmak zorunda olan bir yer, göründüğü kadar müthiş olmayabilirdi. Kendini bu altın kafese kapatılacak ve bir daha çıkamayacak gibi hissediyordu. Ve bu hislerinde kısmen haklıydı. Asya'nın güçlü içgüdüleri adeta gelecekten haber veriyordu. Uzun bir yolculuktan sonra nihayet Korhan'ın ev dediği yere gelmişlerdi. Arabalar giriş kapısına yanaştığında bu kez çiftlik evindekinden daha büyük bir hareketlilik başlamıştı. Bahçenin değişik yerlerinden insanlar hızla arabalara doğru geliyorlardı. Kadınlı erkekli bu insanların kim olabileceğini tahmin etmek şimdilik zordu. Araba kapının önünde durduğu an Asya Korhan'la göz göze geldi. Korhan bakışlarından Asya'daki tedirginliği okuyabiliyordu. Biraz rahatlaması için gülümsedi ve başını onaylar şekilde salladı. Karşılaştıklarından beri onu ilk kez bu kadar içten gülümserken gören Asya şaşırmış ve biraz olsun rahatlamıştı. Arabanın kapıları hızla açıldı ve bir anda herkes indi. Asya, yaşadığı şokun ve uyku sersemliğinin etkisiyle hala kendine gelememişti. Arabanın içinde öylece oturuyor, ne yapacağını bilemiyordu. Korhan'ın arabadan iner inmez Asya ile ilgilenmesi ve ona odasını göstermesi için görevlendirdiği genç kadın arabanın yanında dikiliyor, meraklı gözlerle Asya'nın inmesini bekliyordu. Bütün gözler bir anda arabaya çevrilmişti. Herkes Korhan'ın uğruna uzak diyarlara gittiği ve oralardan alıp getirdiği bu kadını merak ediyordu. Korhan Asya'nın inmeye çekindiğini anlamış ve arabanın yanına gelmişti. Bir an kafasını çevirip onunla göz göze geldiğinde
Asya artık inme vaktinin geldiğini anlamıştı. Aralarında o kadar tuhaf bir iletişim başlamıştı ki Korhan artık talimatlarını hiç konuşmadan yalnızca bakışlarıyla verebiliyordu. Asya'nın üzerindeki yoğun enerjisel baskı ona müthiş bir ağırlık yapıyordu. Ayakta durabilecek durumda olduğuna emin değildi. Ama bunun kaçarı yoktu. Her şeye rağmen arabadan indi ve bugüne kadar bildiği her şeyi unutturacak o muhteşem eve doğru giden yoldaki ilk adımını attı. Etraftaki herkes nefesini tutmuş onu izliyordu. Karanlık geceye doğan bir dolunay gibi parlak ve gizemliydi. Öyle duru bir güzelliği vardı ki Korhan'ın aklını neden başından aldığı şimdi daha iyi anlaşılıyordu. Rüzgarda uçuşan gür saçları boynunu ve göğsünü açıkta bırakmıştı. Uykudan şişmiş gözlerini yere sabitledi. Ne başını kaldıracak ne de adım atacak hali yoktu. Yorgun bakışlarını kaldırdığında ilk gördüğü kişi Tarık'tı. O kadar farklı bir havası vardı ki bugüne kadar gördüğü kimseye benzemiyordu. 40 yaşlarındaydı ve oldukça karizmatik görünüyordu. Hafif kırlaşmış uzun koyu kahverengi saçlarını arkaya doğru toplamıştı. Korhan kadar olmasa da o da uzun boyluydu. Duruşundan, giyiminden ve aurasından o evde yaşayan önemli kişilerden biri olduğu belliydi. Ama Asya için en dikkat çeken özelliği gözleri ve derin bakışlarıydı. Asya'nın güçlü maneviyatı bu derin bakışların ardındaki yaşanmışlıkları görebiliyordu. Asya birkaç adım önündeki Korhan'ın peşi sıra eve doğru ilerlemeye başladı. Kimseyle göz göze gelmemek için bakışlarını tekrar öne eğdi. Evin giriş kapısına geldiklerinde az önce göz göze geldiği adam Korhan'la konuşmaya başlamıştı. "Hoş geldin Korhan." "Hoş bulduk Tarık abi." "Yolculuk nasıldı?" "Güzeldi." Korhan bu son sözlerini zafer dolu bir gülümseme eşliğinde söylemişti. Belli ki bu yolculuğunun sonunda amacına ulaşmış olmaktan ve eve Asya ile dönmekten son derece keyif alıyordu. Bu durum sinir bozucu olmakla birlikte Asya'ya garip şekilde çekici de gelmişti. Demek arabada adı geçen Tarık abi buydu. Korhan'la olan diyaloglarındaki otoriter ve hafif iğneleyici ses tonuna bakılırsa onun üzerindeki etkisi büyük olmalıydı. Asya anlayamadığı şekilde bu adamı hem sevmiş hem de ondan çekinmişti. Konuşmasına pek de gerek olmayan, duruşu ve bakışıyla çok şey anlatabilen nadir adamlardandı. Bu da onu diğerlerinden farklı yapan en önemli özelliğiydi. Belli ki Korhan'ın bu zorba eylemi pek hoşuna gitmemişti. Asya bunu onun tedirgin bakışlarından okuyabiliyordu. Belki o da güçlü içgüdülere sahipti ve yakın gelecekte olacakları hissetmişti. Korhan'la konuşmasını bitirdikten sonra tedirgin bakışlarını Asya'ya çevirdi. "Hoş geldiniz." Asya verecek bir cevap bulamamıştı. Şu an için "hoş geldin" diyen birine "hoş buldum" gibi bir karşılık vermek çok yersiz ve saçma olurdu. Sonuçta buraya misafirliğe gelmemişti. Korhan tarafından bir anlamda zorla getirilmişti ve neden getirildiği konusunda da en ufak bir fikri yoktu. Hiçbir karşılık vermemekse böyle bir adama karşı saygısızlık olurdu. Ne yapacağını bilemez halde Tarık'ın gözlerine baktı ve yalnızca kafasını sallamakla yetindi. Tarık'ın gözlerini ilk kez yakından görmüştü. Uzaktan göründüğünden daha derin ve anlamlıydı. Asya o an ona karşı sıcak bir yakınlık hissetmişti. Bu onu koruyup kollayan birinin yanında kendini güvende hissetmek gibi bir yakınlıktı. Asya ona ısınmıştı.
Bu evdeki varlığı onu güvende hissettirebilirdi. Korhan'ın bu zorba tavırlarından hoşlanmadığı her halinden belliydi. Ve belki de bu hayatta Korhan'ı frenleyebilecek tek insan o olabilirdi. Bu karşılama seremonisinden sonra Asya bir kişiyle daha muhatap olmadan bir an önce odasına çıkıp saklanmak ve bir daha da oradan çıkmamak istiyordu. Yabancısı olduğu bu dünya onu epey germişti. Korhan'ın ardından içeriye girdiğinde resmen büyülenmişti. Gözlerini çaktırmadan etrafta gezdirdi. Daha önce hiç böyle bir ev görmemişti. Girişteki koridorda sağlı ve sollu olarak konumlandırılmış, gelenlere hoş geldiniz dercesine hafif eğilmiş, karşılıklı iki kadın heykeli duruyordu. Koridorun sonu salona açılıyordu. Bu salon oldukça büyük ve gösterişliydi. Sol tarafta modern mobilyalarla döşenmiş sade bir oturma bölümü ve şömine vardı. Boylu boyunca uzanan büyük pencereler muazzam bahçe manzarasını tam boyutlu olarak gösteriyordu. Hemen karşıda, biraz daha geride yine oldukça büyük bir açık mutfak görünüyordu. Burada da en son teknolojinin kullanıldığı çok açıktı. Tavan o kadar yüksek ve ferahtı ki iki katlı bu muhteşem evin neredeyse en tepe noktası buradan görünüyordu. Girişin hemen karşısındaki galeri boşluğu ise salona ayrı bir hava katmıştı. Ortalıkta göze batacak hiçbir gereksiz detay yoktu. Her şey son derece özenle seçilmiş ve en uyumlu şekilde yerleştirilmişti. Duvarlardaki birkaç büyük tablo Asya'nın dikkatini hemen çekmişti. Ama içlerinde bir tanesi vardı ki o Asya'yı resmen büyülemişti. Şöminenin hemen üzerinde asılı olan bu büyük tablo uzaktan onu çağırıyordu. O, hipnotize olmuşçasına yavaş adımlarla tabloya doğru ilerlerken diğerleri şaşkın ve meraklı gözlerle onu izliyorlardı. İyice yaklaşıp önünde durdu ve incelemeye başladı. Zaten iri olan gözleri daha da açılmıştı. Bu sıradan bir tablo değildi. Onu diğerlerinden farklı yapan şey erotik çağrışımlar yapmasıydı. Yerde öylece yatan bir adam hemen önündeki salıncakta sallanan genç bir kızın açılan bacak arasını seyrediyordu. Adam halinden son derece memnundu. Asya, eski dönem kadınlarının kabarık ve gösterişli elbiseler giymesine karşın iç çamaşırı kullanmadıklarını ve erkekleri bu şekilde kendilerine bağlamaya çalıştıklarını bir yerlerden okumuştu. Peki, böyle bir tablo neden salonun en görünür yerine asılmış olabilirdi? İlk bakıldığında son derece sade ve anlaşılır görünüyordu. Fakat görünenin ardında çok daha başka bir anlam yattığı kesindi. Bunu da ancak sanattan ve insan ruhundan anlayan gözler görebilirdi. O bunu çözmeye çalışırken bir yandan da bu tablonun kimin tercihi olabileceğini düşünüyordu. Bu kişi her kimse sanattan ve insan ruhundan anladığı kesindi. Büyülenmişçesine tabloyu seyrederken yanında beliren Korhan'ın sesiyle irkildi. "Çok mu beğendin?" Asya'dan cevap alamayan Korhan devam etti. "Tarık abimin tercihi. Gerçi böyle bir salona asmak için o kadar güzel eserin arasında neden böyle sıradan bir tabloyu tercih ettiğini hiçbir zaman anlayamadım. Ama o tercih ettiyse mutlaka bir bildiği vardır." Bunun kimin tercihi olduğu şimdi anlaşılmıştı. Belli ki Tarık sanattan anlayan bir adamdı. Ama aynı şey bu eseri neredeyse küçümseyen Korhan için geçerli değildi. O bunun sıradan bir erotizm simgesi olduğunu düşünecek kadar sığ kalıyordu. Daha en başından Asya'nın kendisiyle ilgili sanattan anlamamak gibi yanlış bir düşünceye kapılmaması için böyle bir açıklama yapmıştı. Fakat bilmediği şey Asya'nın aslında tam tersini düşünmesine sebep olduğuydu.
Elvan sana odanı gösterecek ve seninle o ilgilenecek. Bir ihtiyacın olursa ona söyle. Şimdi odana çık ve dinlen. Akşam yemekte görüşürüz. Asya bakışlarını tablodan ayırıp kendisi için görevlendirilen Elvan'a baktı. O da bu evin en küçük çalışanlarından biri olmalıydı. Asya ile göz göze gelince insanın içini ısıtan sıcacık bir gülümsemeyle karşılık verdi ve Asya'nın kendisini takip etmesi için merdivenlere doğru yöneldi. Korhan Asya'yı artık ona emanet etmişti. Asya, Elvan'ı takip etmek için arkasını döndüğünde duvara yaslanıp kollarını birleştirmiş ve kendisini seyreden Tarık'la tekrar göz göze geldi. Daha önce hiç kimse bu tabloyu bu kadar uzun incelememişti ve bu durum Tarık'ın hoşuna gitmişti. Asya'nın sanatın ruhundan anlayan biri olduğunu daha o an anlamıştı. Kardeşinin az önce hakkında yaptığı yorumu da duymuştu ama bunu dikkate bile almamıştı. Sonuçta herkes sanattan anlamak zorunda değildi. Tarık, 42 yaşında, kırılmış bir hayalperestti. Ağırbaşlı karakteri, çocukluğundan beri yalnız kalmayı sevmesinden ileri geliyordu. Sezgileri ve sanatsal yaratıcılığı oldukça yüksek, duygusal bir adamdı. Resmi, müziği ve özellikle de kitapları çok seviyordu. Fantazi ve hayal dünyası oldukça geniş bir romantikti. Sanatsal ruhunun bu kadar gelişmiş olmasındaki en büyük etken eski bir balerin olan annesiyle birlikte büyümüş olmasıydı. Tüm bunların yanında gizemli bir yanı da vardı. Tarık, Korhan'ın üvey abisiydi. Babaları bir, anneleri ayrı, iki kardeşlerdi. Ama çocukluklarından beri birlikte büyümüşlerdi. Ufak tefek anlaşmazlıklar dışında hiç kavga etmemişlerdi. Tarık kardeşini her zaman her konuda desteklemiş, koruyup kollamıştı. Korhan ise ona saygıda asla kusur etmemişti. Babalarının kurduğu bu imparatorluğu birlikte yönetiyorlardı. O, ailenin aklı başında abisiydi. Sessiz ve gizemli bir çekiciliği vardı. Az sözle çok şey anlatabilen, derin ve bilgili bir adamdı. Çevresinde onunla birlikte olabilmek için can atan onca kadın olmasına rağmen o hayatına tek bir kadınla devam etmeye karar vermişti. Melis onun yıllardır birlikte olduğu sevgilisiydi. 40 yaşında, son derece başarılı bir mimardı. Çok güzel ve zarif bir kadındı. Tarık'ı mutlu etmek için adeta çırpınıyor, ona bir anne şefkati veriyordu. Onun adına her şeyi düşünen, güzel ve başarılı bir kadınla birlikte olmak, her erkeğin kendini şanslı sayabileceği bir durumdu. Tarık da her ne kadar şanslı olduğunu düşünse de zaman zaman bu durumdan sıkılıyor, ancak nedenini asla anlayamıyordu. İkisi de birbirinin güvenli limanıydı. Seviyeli ilişkilerinde her şey fazla yolundaydı ve bu durum yıllardır böyle devam ediyordu. Çocukluğundan beri en büyük hayali kitap yazmaktı. Ama bunu sürekli ertelemiş, hep doğru zamanı beklemişti. Belki de bunun için gereken ilham kaynağını henüz bulamamıştı. Aslında içinde muazzam bir sanatsal yaratıcılık uyuyordu. Ama belli bir güvenlik seviyesinde tutmaya çalıştığı işleri ve özel hayatı bu yaratıcılığı açığa çıkarmasını engelliyordu. Doğru zamanın ne zaman olduğunu hiçbir zaman bilemese de bir gün mutlaka geleceğine emindi. O her ne kadar henüz bunun farkında olmasa da o gün Asya'nın bu eve geldiği gündü. Tarık Asya'yı izlerken onu şaşırtan bir detayı daha fark etti. Asya bu zamana kadar Korhan'ın yanında gördüğü kadınlardan güzel değildi. Hatta onlara kıyasla sıradan biri sayılabilirdi. Korhan'ın nasıl olup da bu kadına bu kadar kapıldığına anlam veremiyordu. Kardeşini daha önce hiç böyle görmemişti. Son zamanlarda abisine anlattığı tek şey Asya olmuştu. Onu bu eve getirme fikrini abisiyle ilk paylaştığında
Tarık olağanüstü güzelliğe sahip bir kadınla karşılaşmayı beklemiş ama biraz hayal kırıklığına uğramıştı. Asya tarzındaki herhangi bir kadını kolaylıkla elde edebilecek güçlü ve yakışıklı kardeşi neden kalbini bu kadına bu kadar kaptırmıştı? Üstelik bu kadının Korhan'ın yanında olmaya pek gönüllü olmayan bir hali vardı. Bu Tarık'ın kafasını ciddi anlamda karıştırmıştı. Asya odasına gitmek için Elvan'ın peşi sıra merdivenlerden çıkarken merdiven duvarlarında asılı tabloları da inceliyordu. Hiçbiri onu az önce aşağıda gördüğü tablo kadar etkilememişti. Merdiveni bitirip galeri boşluğuna geldiğinde yukarıdan bir kez daha salıncak tablosuna baktı. Buradan çok daha ihtişamlı görünüyordu. Hala aynı yerde duran ve kardeşiyle konuşmak için Asya'nın odasına gitmesini bekleyen Tarık bu detayı da hemen yakalamıştı. Sonunda bu eve sanattan anlayan birinin gelmesine memnun olsa da bu gelişte onu huzursuz eden bir şeyler vardı. Asya gözden kaybolduktan sonra hemen kardeşine seslendi. Çalışma odasında bekliyorum. Korhan abisinin hışmından her zaman korkmuştu. Belki de hayatında ilk defa abisine yalan söylemiş ve onunla karşı karşıya gelmeyi göze almıştı. Tarık zeki bir adamdı. Bir şeylerin ters gittiği belliydi. Bu konunun acilen konuşulması ve dallanıp budaklanmadan bir an önce halledilmesi gerekiyordu. Korhan çalışma odasına girer girmez ortamdaki gergin enerjiyi hemen hissetmişti. Tarık merak dolu bakışlarını Korhan'a dikti. Evet, senden bir açıklama bekliyorum. Saatlerdir yolda olan Korhan için yol yorgunluğu şahane bir bahaneydi. Çok yorgunum abi. Daha sonra konuşalım mı? Evet, ortada bir sorun olduğu artık kesindi. Korhan sadece açıklama yapmaktan kaçtığı zamanlarda böyle davranırdı. Ve bu sorun Tarık'ın tahmin ettiğinden çok daha ciddi olabilirdi. Hayır, şimdi konuşacağız. Hiçbir şey atlamadan bütün detayları anlat bana. Başını ne tür bir derde soktuğunu bilmek istiyorum. Korhan artık kaçışının olmadığını anlamıştı. Tam olarak neyi bilmek istiyorsun? Bana bir kadına aşık olduğunu ve buraya getirmek istediğini söyledin. Böyle söyleyince kulağa karşılıklı bir şeymiş gibi geliyor. Ama görünen hiç de öyle değil. Neler oluyor Korhan? Nasıl bir işin içine girdin sen? Evet, abi öyle söyledim. Çünkü gerçeği söyleseydim asla kabul etmezdin. Demek ortada kabul edilemez bir gerçek var. Hislerim beni asla yanıltmıyor. Korhan iyice köşeye sıkışmıştı. Alışkın olmadığı bu durum onu daha da germişti. Mahcup bakışları bir anda sertleşti. Arzu tüm ruhunu esir almıştı. Onu gördüğüm andan beri deli gibi istiyorum. Daha önce hiç böyle hissetmemiştim. Onda henüz çözemediğim ama beni deli eden bir şey var. Asya başkasıyla olamaz. O yalnızca bana ait. Bakışlarında öfke, sözlerinde şiddetli bir arzu vardı. Bu durum Tarık'ı giderek endişelendiriyordu. Bu, kardeşinin bir şeyi şiddetle istediğinde içine düştüğü nadir durumlardan biriydi. Ortada gerçekten de ciddi bir sorun vardı. Kızın hayatında başkası mı var? Korhan bu sorunun üzerine az önceki mahcup tavrına geri dönmüştü. Davete nişanlısıyla birlikte katılmışlardı. Çatışma esnasında nişanlısı vuruldu. Korhan'ın bu son sözlerinin her bir kelimesi Tarık'ı dehşete düşürmüştü. Girdiği şokun ifadesi yüzüne yansımıştı. Ortam giderek daha da geriliyordu. Sen neler söylüyorsun Korhan? Kız nişanlıydı, üstelik nişanlısı vuruldu. Öyle mi?
Korhan'ın bu soruya cevap vermemesi ve yüzündeki endişenin artması Tarık'ın aklına tek bir soruyu getirmişti. Bu sorunun cevabı Tarık için hayati derecede önemliydi. Korhan, bana doğruyu söyle. Bu olayla bir ilgin var mı? Korhan buna abisinin gözlerinin içine bakarak cevap verdi. Bunu bana nasıl sorarsın? Katil miyim ben? İki kardeş hayatları boyunca ilk kez böyle bir diyaloğa girmişti. Asya, onların arasındaki ilk kıvılcımı daha eve adımını atar atmaz istemeden de olsa ateşlemişti. Tüm bu olanlar gelecekte yaşanacakların kısa bir fragmanıydı yalnızca. Bu kez Tarık sessiz kalmıştı ve bu sessizlik Korhan'ı daha da alevlendirmişti. Bu olayla hiçbir ilgim yok. Ama şunu bil ki Cengiz vurulmasaydı bile Asya'yı buraya getirmenin bir yolunu mutlaka bulurdum. O benim, sadece benim. Umarım dediğin gibidir. Çünkü eğer yalan söylüyorsan başın ciddi dertte kardeşim. Korhan bu tartışmanın nereye gideceğini kestiremiyor, konuştukça ruhu sıkışıyordu. Oturduğu yerden bir fişek gibi kalktı ve odadan çıkıp kapıyı sertçe kapattı. Geride Tarık'ın aklında onlarca cevapsız soru ve endişe bırakmıştı. Tarık, bugünden sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını hissedebiliyordu.